So we understand that we are not encouraging people not to seek medical services or doctors' help. Bu şekilde biliyoruz ki hani bu herhangi bir tıbbi tedaviyi engelleyen ya da durdurmasını gerektiren bir yöntem, bir cihaz değildir. Or not to follow society rules in wearing masks or safe distancing. Yani cihazı kullanarak ya da bizim öğretilerimizle maske takmamalısınız ya da sosyal mesafeye uymanıza gerek yok şeklinde herhangi bir bilgilendirme olmayacaktır. So these are technologies of consciousness. Bunların hepsi bilinç teknolojileridir. So before that, I want you to feel how you feel at the moment, your state of being, how you feel at this point in time, whether you have anxiety or not. Şu an sizden istediğim nasıl hissettiğinizi, yani şu anki durumunuzu bir gözden geçirmeniz. Ne hissediyorsunuz? Hissinizin, duygunuzun ismi nedir? Bunu bir düşünmenizi istiyorum. So you find that actually the only way to save yourself is with new knowledge. Yani kendinizi kurtarmanın, korumanın tek yolunun bilgiden geçtiğini biliyorsunuz. So if you do not have any methods or ways to actually prevent this information, you will feel that you're not in control of anything. Yani herhangi bir metot bilmez, kontrol edemezseniz bundan korkar ve hani üstesinden gelemeyebilirsiniz. So basically, it's a very interesting technology because it's based on usual laws of thinking. Bu aslında çok basit bir tekniktir çünkü tamamen düşünme üzerine gerçekleşir. So we must understand that we have to be active participants in our lives and in our country and in our society. Ve şunu bilmeliyiz ki hayatımızda, ülkemizde, toplumumuzda aktif olduğumuzu, yani aktif bir parçası olduğumuzu bilmeliyiz. And it's really so that we can change anything using our thinking, using the techniques of Grabovoi. Yani bu da demektir ki düşünerek ve Grabovoi öğreti tekniklerini uygulayarak her şeyi değiştirmemiz mümkündür. So the students in Singapore are very diligent in using the PRK1U for control of COVID. Singapur'daki öğrenciler PRK1U cihazını kullanmada çok aktifler. Dolayısıyla Singapur'daki sayıların üzerinde çok fazla aktif oldukları için başarılılar. Currently we have about 58,000 cases. Şu anda mevcut 58.000 vakamız var. And only 29 deaths, although very sad. Sadece 29 tane kaybımız, yani ölüm sayımız var buna rağmen. We have no one in ICU and only 26 people in hospital. Şu an entübe hiçbir hastamız yok ve sadece 20 kişi hastanede normal tedavi görmekte. And we have no community cases, and even so, if we have, it's only one for the past few months. Yani son birkaç ayda sadece bir tane vakamız oldu. Bu şekilde düşündüğümüzde kaybettiğimiz. So to other people, it's a fairy tale, but it's not really so. Sorry, can you repeat that? To people, this statistics is like a fairy tale, but it's not so. Fairy tale. Düşündüğümüzde bu kadar vaka içerisinden hani bu sayı çok az bir rakam. Neredeyse hani sıfırlanmış. Because we purposefully can change anything without thinking, okay? Hı-hı. Yani düşünerek amacımızı, her şeyi gerçekleştirebiliriz. So that's the whole point of this webinar, to give you the power to change the situation in Turkey and also in Singapore. Yani bugünkü webinarın amacı hem Türkiye'deki hem de Singapur'dan da sayılı öğrencileri katıldı. Bu şekilde hani değişim yaratmak düşünerek. So why do we do this? Bunu neden yapıyoruz? Because we love everyone and everywhere and all parts of the world. Çünkü biz herkesi seviyoruz. Bu dünyadan gelmiş geçmiş herkesi seviyoruz. So what's good about Grigory Grabovoi's teaching is that somehow inherently you start to love everything. Grigori Grabovoi öğretileriyle göreceksiniz ki herkesi bir şekilde seviyor olduğunuzu fark edeceksiniz. It's not about number series. Bunlar sayı sekanslarıyla alakalı değildir. It's about how you are as a human being. Yani bunlar insan olarak nasıl olduğumuzla alakalı aslında. So when you unlock your power in yourself, then you are free. Yani içinizdeki gücü ortaya çıkardığınızda artık özgürsünüz.
And these are only control methods for you to discover the belief in yourself. Yani bunlar sadece bu metodlar içinizdeki bu gücü çıkarma ve bunları kontrol etmek üzerine. Okay, let's start with these number series from psychological normalization, which might be useful for you in this situation. Bu durum için uygun olan psikolojik normalizasyon sayılarını görüyorsunuz. Bunlar üzerine çalışalım şimdi. So generally, these number series will help you with for situations like phobia and fear. Bu ilk sekans gördüğünüz gibi fobi ve korku durumları için genelde kullanılır. So we'll just say it once, and then you will pronounce it in your head or out loud if you wish. Biz bir kere tekrar edeceğiz ve dilerseniz siz içinizden düşünce olarak tekrarlayabilirsiniz. So why do we choose this number series? Peki bu serileri, yani bu sekansları neden seçtik? Because if you have fear, you're not free. Çünkü eğer korkarsanız özgür olamazsınız. But generally, people do have a relatively good immune system. Ama biliyorsunuz ki insanlar genelde güzel, düzgün bağışıklık sistemine sahiplerdir. If we do the controls are reasonable in our behavior, then we actually will be free of any disease. Yani bunları başarabilirsek ve bunun farkına varabilirsek herhangi bir rahatsızlığı üzerinden gelebiliriz, üstesinden. Okay, so let's control. Evet, şimdi kontrol yapalım. So phobia, fear. Fobi, korku. 598-731-89849. 598-731-89849. Anxiety, worry, disturbance. Anksiyete, kaygı, sıkıntı. 585-712-1918. 585-712-1918. Stress, 819-471. Stres, 819-471. So I want you to feel from 1 to 10 how you felt you're feeling currently now about these situations. Şimdi sizden 1'den 10'a kadar bir skalada ne hissettiğinizi değerlendirmenizi istiyorum. And I give you some time, half a minute, to actually do these number series, and then you assess how you feel now. Size yaklaşık yarım dakika tanıyacağım ve tekrar değerlendirmenizi isteyeceğim bu sekanslarla beraber. So this is the only way you can understand that the number series is working, if you assess before and after. Yani bu aslında sekansların işe yarayıp yaramayacağını anlamanız için en kolay metottur. Öncesi ve sonrası. Okay, let's control. Şimdi kontrol yapalım. So it just means reading the number series, that's all. Everything is very simple, okay? Yani sadece rakamları okuyacaksınız. Çok basit. Okay, so did you feel an impulse? That means did you feel some information or like a wind or your body is feeling some vibration? Did anyone feel that? Herhangi bir titreşim, bir böyle içeriden gelen bir dürtü, bir impuls hissetti mi? Bunları chat kısmına yazabilirsiniz dilerseniz. So what happens is that the consciousness will, so you can do this as often as you like and as long as you wish with Brahma voices. There's no prescribed speed, no prescribed way, no prescribed
duration or no prescribed number of repetition that you need to do. Bu yani kuralı olan bir söyleme şekli, bir uygulama şekli değildir. Sadece çok basit rakamlardan oluşur ve sizin bunu öncesi sonrası şeklinde söyledikten sonraki duygularınızı ölçmenize bağlıdır. So if you want to share anything in the chat box, you are free to do so, and it's very good for everyone. Eğer hani bir şey paylaşmak isterseniz lütfen aşağıdaki sohbet kısmına yazın. Bu herkes için de iyi olacaktır. Okay, so we come to the work of Grigori Grabovoy, the work of the device, the principle why this device will work. Şimdi cihazın çalışma prensibine geliyoruz. Grigori Grabovoy tarafından geliştirilmiş cihazın, PRK-1U'nun. So I'll just very quickly read so that Zeynep can read it in Turkish. Ben sadece hani kısaca üstünden geçeceğim. Ben de üzerinden Türkçe olarak okuyacağım sizler için. Then I will give some explanation after that. Sonrasında da size açıklamasını yapacağım. Is that fine? Okay. Bu umarım uygundur sizin için. So please bear in mind that understanding the words is important, but comprehension is not so important because this is very scientific. Burada kelimeleri anlamanız tabii ki önemli ama tüm konsepti anlamak için hani anlamakta çok sıkıntı değil şu anda. But you will understand it anyway after the seminar. You will find that you have a very interesting understanding. Seminer sonrasında çok değişik, çok ilginç bir anlama şekliniz olacaktır. So this is not normal education. It's not logical in that sense. Yani bu normal bir eğitim değildir. İçerisinde hani bir mantık aramayın şimdilik. The text actually is important because it actually communicates with your soul. Buradaki metin de önemlidir. Çünkü bu metin sizin ruhunuzla iletişim içerisinde olacaktır. Because your soul already understands everything, but it's just that you don't believe yourself. Çünkü ruhunuz aslında her şeyi anlar. Tek sıkıntı siz hani ruhunuz aynı dili konuşmuyorsunuz. That's why human beings is a very unrealized potential. Bu nedenle insan evladı hani tam gerçekleştirilememiş bir potansiyele sahiptir. And when you start to realize this potential within yourself using the devices, you will find that your life will be very, very beautiful. Ve bu cihazla birlikte, bu teknolojiyle beraber hayatınızın ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Because you are divine beings initially anyway. Çünkü siz zaten başından beri hani kutsal, ilahi bir ne derler? Yaratık demek istemiyorum ama bir canlısınız. Okay, just very quickly now I will read. The device for the development of the concentration of eternal life, PRK1U, was created in accordance with my two patents. This is the first patent, is the method of prevention of catastrophes and device for its realization. And the second patent is information carrying system. Within this method, where a person generates a biosignal as written in the patent and directs to the optical system, and the optical system amplifies this signal. In accordance with the patent information carrying system, the system works so that the signal is transmitted practically instantly and an increase in the action occurs. That is, the second action is almost immediately along with the first one. Due to this, a powerful level of increase of power of control emerges, which by the way, just corresponds to the notion of a quantum leap, a high energy level. And due to this, a person's thought becomes more productive and thinking is accelerated. Then accordingly to the existing practice, the controlling clairvoyance develops in people. Okay? Okay. PRK-1U sonsuz yaşam konsantrasyonunun geliştirmesi için olan cihaz 2 patentime uygun olarak yapıldı. Bunlar Grabovoy'un kendi ağzından. Bu ilk patent yani afetleri önleme yöntemi ve gerçekleştirmesi için cihaz. İkinci patent ise bilgi taşıma sistemidir. Kişinin patentte yazılı olduğu gibi biyosinyal oluşturduğu ve optik sistemlere yönlendirdiği bu yöntemde optik sistemler bu sinyali güçlendirir. Patent, bilgi taşıma sistemi uyarınca sistem, sinyalin pratik olarak anında iletilmesi ve eylemde artış olması, yani ikinci eylemin hemen hemen birinci eylemle birlikte olması için çalışmaktadır. Bundan dolayı güçlü bir kontrol gücü artışı ortaya çıkar. Bu arada bu sadece bir kuantum sıçraması kavramına yüksek bir enerji seviyesine karşılık gelir. Ve bu nedenle bir kişinin düşüncesi daha üretken hale gelir, düşünme hızlanır ve sonra mevcut uygulamaya göre duru görü kontrolü insanlarda gelişir. Okay. So what happens is the person always generates a biosignal. That means that you always generate a signal.
Yani bu şekilde siz devamlı bir sinyal yayarsınız. So what happens is that the pattern actually amplifies the signal, the optical. So what happens is that you're always able to generate light. That means your light goes to the future. Yani düşünerek bir ışık yaratırsınız ve bu ışık da geleceğe gider. So let's understand this very simply. Where are you now for this present moment? Şöyle basitçe anlatalım. Şu an neredesiniz? Tam şu an. So you take a moment and you understand that you only go forward in time, no? Yani anlarsınız ki her an aslında bir gelecek olarak bahsettiğimiz bir sonraki andır. But the every moment forward is you decide whether to sit here or to go and get a cup of tea, chai. Yani her an şunu düşünürsünüz örneğin. Kalkmalı mıyım, oturmalı mıyım yoksa bir çay almaya buradan gitmeli miyim mutfağa gibi. So your thoughts is always interacting with what we call external reality, which is an optical system. Yani aslında düşünceniz bu optik gerçeklikle devamlı alakalıdır her an. So everything is very simple. Your reality is created by your thinking and Yani, by your Survivor. physical body. Yani düşünmeniz devamlı sizin hani fiziksel bedeninize, geleceğinize ilgilidir. Ne düşünürseniz o olur anlamında. So the system works whereby the signal is transmitted instantly and increase of this power of your signal. Yani bu sinyal devamlı hani düşünce gücüyle artar bu cihazın da yardımıyla. So your thinking has very high energy. Yani düşüncenizde çok yüksek bir güç, bir enerji vardır. It's a quantum leap whereby your thought becomes more productive. Your thought becomes more productive. Yani bu kuantum sıçraması da dediğimiz düşünceniz inanılmaz etkili, güçlü bir hale gelir. So this is what we call accelerated thinking is controlling clairvoyance that develops in you. Accelerated thinking. You think better and faster than anybody else. Yani bu şekilde daha hızlı, daha verimli, daha ivmeli düşünmeye başlarsınız. So when you look at this screen, I understand that it's a lot of text, but if you really perceive it, that means you concentrate on it, you will see that it's very strong light. It's not that you are having a hallucination, it's really so. Yani şu an ekrana baktığınızda çok böyle devamlı metin görüyorsunuz ama aslında bu bir ışık. Yani bu bir halüsinasyon da değil. Ekrandan size bir ışığın geldiğini görebilirsiniz. So behind any two-dimensional information, for example, text, yani iki boyutlu herhangi bir şeyin arkasında, örneğin bu tekstin arkasında is multi-dimensional knowledge, which is light of God. Çok boyutlu bir bilgi sistemi vardır. Yani bu PRK ve Grovey'in öğretileri gibi. So I've actually used, last time I was very, very sick mentally. Yes. En son çok zihinsel olarak rahatsızdım. And just by a text of one book, I managed to save myself. Just by reading it. No doctor. Sadece bir kitapla, sadece bir kitabını okuyarak tamamen kendimi iyileştirdim. So the light speaks to your soul. Yani bu metindeki ışık sizin ruhunuzla konuşur aslında. So after this seminar, you feel that you're much brighter and very much more peaceful. You will find that. Yani bu webinardan sonra hissedeceksiniz ki daha böyle barış içerisinde, daha mutlu, daha huzurlu olacaksınız. That's why there's so much text. So we apologize for not explaining to you earlier. En başta açıklamadığımız için üzgünüz. Hani neden bu kadar çok metin olduğunun nedeni aslında budur. Okay, let's continue. The difference of the controlling clairvoyance is that a person sees something that's not visible to the eyes at a great distance, and at the same time, by the effort of will, directs towards the better from the point of view of eternal life, eternal development. The controlling forecasting is developing similarly, that is for the future time. Significant improvements take place in relation to the events that the person solves, both in the spiritual sphere and at the physical level, including what concerns the human organism. The meaning of the whole pattern is that a thought is regarded as a weak signal, as a light signal, which is transmitted through the crystal.
Duru görüyü kontrol etmekten farkı, kişinin gözle görülmeyen bir şeyi çok uzakta görmesi ve aynı zamanda irade gücüyle sonsuz hayat, sonsuz gelişim açısından daha iyi yönelmesidir. Öngörü kontrolüne benzer şekilde, yani gelecek zaman için gelişmektedir. İnsan organizmasını ilgilendiren şeyler de dahil olmak üzere kişinin hem ruhsal alanda hem de fiziksel düzeyde çözdüğü olaylarla ilgili önemli gelişmeler olur. Tüm patentin anlamı bir düşüncenin zayıf bir ışık sinyali olarak kristalden iletilen bir ışık sinyali olarak kabul edilmesidir. So very simply said is controlling clairvoyance is very positive thoughts. Yani duru görüyü kontrol etmek demek çok pozitif düşüncelere sahip olmak demek. That goes very far in the future. Yani çok uzağa, gelecekte çok uzağa gidebilir. So by your effort of will, you wish for everything in Turkey to be fine and everything returns to normal. Yani siz Türkiye'de her şeyin normale dönmesini, çok iyiye gitmesini gelecekte sağlayabilirsiniz. So the PRK1U helps you intensify this thought that it becomes reality. Yani bu cihazımız PRK1U sizin bu düşüncenizi, bu temenninizi güçlendirerek gerçekleşmesine yardımcı olur. So what happens is that significant improvements will take place in your life, both in your spiritual sphere and in physical reality. Yani bu şekilde hem sizin spiritüel alanınızda, bu bahsettiğimiz kürenizde hem de fiziksel bedeninizde iyileşmeler, gelişmeler olacaktır. So your thought is regarded as a weak light signal, which is transmitted through the crystal, right? Yani düşünceniz zayıf bir ışık sinyali olarak cihaza, kristallere, içerisindeki kristallere geçerek ışık sinyalleri artar. So we come to the explanation of this. Şimdi bunun açıklamasına gelelim. So in this case, this thought signals falls on the external lenses, and in accordance with the pattern, information carrying system is transmitted to the internal optical unit. The internal optical unit is built in accordance with the pattern methods of prevention of catastrophes and device for its realization exactly of this device PRK1U. And the signal that comes from thought is processed due to the optical transmissions of light. Then an electric-magnetic, that is an electromagnetic field due to microelectronic components is added. And then the principle of duality, which is in physics, is used. That is, you can treat any matter as a wave and as a particle. When I was conducting, of course, directly, the setting up of the optical unit in combination with the electromagnetic field, I added the possibility, my personal ability of the controlling clairvoyance. Bu durumda bu düşünce sinyali harici, yani dış lense düşer cihazın üzerindeki ve bilgi taşıma sistemi patentim uyarınca dahili, yani içindeki optik üniteye iletilir. İç ünite tam olarak PRK1U cihazının felaketleri önleme yöntemi ve bunun gerçekleştirilmesi için cihaz patenti uyarınca dizayn edilmiştir. Bir düşünceden gelen sinyal ışığın optik aktarımları nedeniyle işlenir. Daha sonra bir elektrik, manyetik, yani mikroelektronik bileşenlerden kaynaklanan bir elektromanyetik alan eklenir. Ve sonra fizikteki dualite ilkesi kullanılır. Yani herhangi bir maddeyi bir dalga ve bir parçacık olarak ele alabilirsiniz. Tabii ki elektromanyetik alanla birlikte optik ünitenin kurulumunu doğrudan yürütürken içine olasılığı ve öngörü kontrol yeteneğimi de ekledim. So it's very important for you to understand your thought form is very important. Positive thinking, positive thoughts for future, for Turkey, for COVID to be disappearing, for everything like that. Yani pozitif düşüncenin burada önemini görüyorsunuz. Hani her şeyin iyi olması, ülkenin iyi gitmesi, koronavirüsün tamamen silinmesi gibi. If all of us think coherently like a laser, Eğer hepimiz hep beraber bir ahenk içinde düşünürsek, using the device, cihazı düşünürsek, you can actually really eliminate the virus from reality. Gerçekten bu gerçekte, yani dış gerçeklikte bildiğimiz virüsü yok edebiliriz. So how is this so? So scientifically we are actually explaining to you why is this so? Yani bu nasıl olur? Şimdi size bunu bilimsel olarak anlattık. Because your thought signal that you create falls on the external lens. Sizin düşünceniz cihazın üstündeki, dışındaki lenslere bunu sinyal olarak iletir. And the pattern is already proven as a pattern, information carrying system. It carries the information. Cihazın içerisinde ise tamamen bu pozitif düşünceye uygun paternler, yani kalıplar vardır ve bu beraber çalışır.
So the scientific proof is that everything will be good for the future, for Turkey, your life, and everything that you want. Yani bilimsel kaynağı bunun, her şey iyi olur, her şey herkes için iyi olur Türkiye'de de. Bu tamamen bunun gerçekleşmesini sağlar. So your wish is transmitted to the internal optical unit that you cannot see yet. Yani düşünceniz sizin göremediğiniz bu optik sisteme yansır. And this signal is processed in using the inside of the internal unit. This wish is processed for you. Sonra bu talebiniz şöyle bir sürece girer. Dış lensten içerideki iç lense doğru optik sistemle devam eder. Using electromagnetic components. İçerisindeki elektromanyetik bileşenleri kullanır. So it's very hard for you to keep positive when a lot of information is negative from the government, from any, from this situation, from everybody around you, correct? Yani biliyorsunuz ki hani pozitif kalmak çok zor olabilir bazen. Dışarıdan hep negatif haberler alırsanız işte devlet tarafından haberlerde her şey kötüye gidiyor gibi bu zorlaştırır, değil mi? But this wish is kept stable by this device. So that means it takes out all the negative thinking and it just provides the purity of this thought that everything will be fine. Bu cihaz ise size sadece bu pozitifte kalma, tek bu amacınızın devamlı stabil halde kalmasını sağlar. So you will find that when you use this device, everything in your life will be fine because the device actually will intensify this positivity without your efforts. Yani siz bir kere bunu kullandığınızda, bu dileğinizi, kafanızdaki düşünceyi yansıttığınızda cihaz sizi bu düşüncenizi, isteğinizi hep güçlendirecektir ve bunu siz bir efor harcamadan devamlı hale getirecektir. So we understand in physics that you can treat any matter as a wave and as a particle. Fizikten biliyoruz ki hani bir madde hem dalga hem de parçacık olabilir. So this is really so. It's been proven in physics. Bu fizikte, özellikle kuantum fiziğinde kanıtlanmış bir konudur. So your thought is a wave. Düşünceniz bir dalgadır. When you stabilize this thought, it becomes reality, which is a particle, which is events in your life. Does that make sense? Yani bu dalgayı cihazla kullandığınızda bunu bir gerçek haline getirirsiniz. Bu dalga fiziksel boyutta gerçekleşir ve artık hani hayatınızda bir gerçeklik olmuş olur. So that's why everything is very simple. Neden? Bu nedenle aslında her şey çok basittir. We overcomplicate our lives with worry. Biz endişelenerek her şeyi daha da komplike hale getiriyoruz hayatımızda. So to tell you not to worry is difficult. Tabii ki size endişelenmeyin demek yani bizim için kolay ama aslında durum bu kadar zor değil. But if we ask you to look at the lens, it's easy, no? Cihazın üstündeki lenslere bakmanızı istiyoruz sadece. Bu kadar kolay. You cannot worry and look at the lens at the same time. It's not possible. Hem cihaza bakıp hem de aynı anda endişelenmeniz aslında mümkün değil. Deneyebilirsiniz. Okay, so what happens is that Grigory Grabovoi also includes his abilities in the device. That means his ability to think positively is already included also. That's why it's so powerful, this device. Okay? Grabovoi bu cihazda kendi pozitif düşüncesini de yerleştirmiş bulunuyor içerisindeki sürece. Dolayısıyla hani bu nedenle pozitifte kalmak daha kolay. So we understand that Grabovoi has actually used his clairvoyance to save planes from falling. Biliyorsunuz ki hani bunları biliyoruz, anlıyoruz. Grabovoi bu yeteneklerini kullanarak birçok uçağı tamir etti, kazaları önledi. So this has been documented in Uzbekistan Airlines. So it's not, it is a documented fact that he can stop planes from falling. Bu hani kendi dokümanlaştırdığı bir bilgi değil. Bunu dilerseniz Özbekistan hava yollarında hani aratarak siz de bulabilirsiniz. So Grigory Grabovoi says all humans have the ability like him. Grabovoi şöyle der, herkes benimle aynı yeteneklere sahiptir. It's just that it's not developed in most of us. Sadece birçoğumuzda bunlar geliştirilmemiş haldedir. So we come to the next slide. Why we can develop it using a device that is free on the internet? So you should use it. Yani bu nedenle kullanmanız gerekiyor. Hem ücretsiz, bu dönemde de herkese açıldı.
Nedenlerini tekrar açıklayacağız. So, well, in fact, the device itself develops the controlling clairvoyance, organizes the concentration of eternal life based on controlling clairvoyance, then the concentration of eternal life for controlling forecasting, and concentration of eternal life for any event. At the same time, there's a function of the device to concentrate, to develop concentration of eternal life for rejuvenation. And therefore, the name is the device for development of concentration. It's called the device for development of concentration, PRK1U. The index U is the name, in the name means that the spectrum of application is universal, while there is a number of devices, different ones, which relate to medicine, engineering, and so on. Aslında cihazın kendisi duru görü kontrolünü geliştirir. Duru görü kontrolüne dayalı sonsuz yaşam konsantrasyonunu organize eder. Ardından öngörü kontrolü için ve herhangi bir olay için sonsuz yaşam konsantrasyonu oluşturur. Aynı zamanda cihazın konsantre olma yani gençleşme için sonsuz yaşam konsantrasyonu geliştirme işlevi de vardır. Ve bu nedenle konsantrasyon geliştirmesi için olan cihaz yani PRK1U konsantrasyon geliştirme cihazı olarak adlandırılır. Ve sonundaki U harfi uygulama spektrumunun evrensel yani universal İngilizce kelimenin baş harfinden anlamına gelirken tıp, mühendislik ve benzeriyle ilgili farklı birçok cihazı vardır. So there are actually documentation and proof in the website to show that PRK1U is successful in helping with COVID management. It's by other people who've used it. Web sitesinde PRK1U'yu kullanmış ve deneyimlerini paylaşan bir sürü bu şekilde deneyim okuyabilirsiniz. And also for rejuvenation, I'm 53 years old. Bu arada gençleştirme için de şunu söyleyebilirim. Ben 53 yaşındayım. So it's possible to heal yourself for a very long time, to look young and to feel young. Okay? Yani kendinizi iyileştirmeniz ve çok uzun süre genç kalmanız mümkün. You rather than just talking about disease, okay? So rejuvenation, Rigu Ragaboy says that this device actually helps you to concentrate your wishes, that's all. Yani bu cihaz sizin dileklerinizi, hedeflerinizi gerçekleştirmek için konsantrasyonunu sağlar. In eternal life means eternal reproduction of positive information. Sonsuz yaşamdan kastımız bilginin sonsuz defa tekrar pozitif olarak devam etmesi, üremesi anlamında. Scientists have already agreed that aging is a disease. Bilim adamları çoktan bu konuda anlaşmaya vardı. Yaşlanma bir hastalıktır. So in the future, this will be the new medicine, whereby we just use thinking to correct any information. Gelecekte bu aslında bir tıbbi yöntem olacaktır. Gençleşmeyi sağlama, yaşlanmayı engelleme için. There's no downside to trying it because there's no fee involved, no charge. That means you can use it anytime for anything you want. Bunun hiçbir zararı yoktur ve size de hiçbir maliyeti yoktur aslında. İstediğiniz zaman istediğiniz kadar çalışabilir ve görebilirsiniz sonuçlarını. If you don't help yourself or help your country or help Turkey, then what's the point? We all have to be happy. I love Turkey and I wish I could go back and eat baklava. Yes. Yani kendinizi iyileştirmez, ülkenizi iyileştirmez. Türkiye için bir şeyler yapmazsanız başka ne anlamı olabilir ki? Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'ye tekrar gitmek istiyorum. O yüzden iyi olması gerekiyor. Çünkü baklavayı da çok seviyorum. I miss very much my hamsi. I can't find. Hamsi'yi bile çok özledim diyor. Okay. So why? So what happens? So this is why precisely for the concentration that's related to eternal life is because the device allocates a frequency spectrum that corresponds exactly to the vibrational characteristics of the macro matter, that is the structure of eternity. That is, the device emits, in fact, a few characteristics of eternity. And due to the principle of duality, the imposition of vibrational characteristics of the material structure of man is superimposed as if in a coherent version. It is superimposed on this vibration. Here, the whole structure of the world, which is visible, with the help of the controlling clairvoyance, stands out in a definite form. This form gives the light radiation of eternity. Tam olarak sonsuz yaşam konsantrasyonu ile ilişkilendirilmesinin nedeni cihazın makro madde titreşim özelliklerini yani sonsuzluğun yapısına tam olarak karşılık gelen bir frekans spektrumu yaymasıdır. Yani cihaz aslında sonsuzluğun alan özelliğini yayar. Bu gerçekliği için yani dualite ilkesine bağlı olarak insanın maddi yapısının titreşim özellikleri tam bir ahenk içerisinde bu titreşimle üst üste biner.
Burada duru görü kontrolü yardımıyla görülebilen dünyanın tüm yapısı belli bir formda öne çıkar. Bu form sonsuzluğun ışık yansımasını verir. So we have to work for our freedom again. So eternal life means joy, like when you are sharing chai, baklava with your friends, freely walk around, feeling no threat at all. This is what Turkey is all about, isn't it really? Yani sonsuz yaşam nedir? Sonsuz yaşam hiçbir kaygı, endişe sahibi olmadan istediğinizi yapabilme, istediğiniz kadar yiyebilme, çocuklarla eğlenebilme, Türkiye'yi hani iyi durumda görmekten başka nedir ki? So that's what I love about the Turkish people, because you're so free. Bu nedenle Türk insanlarını çok seviyorum çünkü gerçekten çok özgürsünüz. So this device actually again allocates the frequency, the vibrational characteristic of this matter of joy, macro matter, the structure of eternity, light, joy and love. Yani bu sistem, bu dışarıdaki gerçeklik nesnesi dediğimiz makro maddenin özelliklerinin, vibrasyonun, titreşimini yayar. So we understand that what happens is that this vibrational characteristics is the material structure of man. Yani bu bahsettiğimiz titreşim aslında insanın titreşimidir, frekansıdır. It's always norm of health, always healthy. That's what is the wish for you from the universe. Yani evrende devamlı sağlıklı olduğunuz titreşim düzeyidir. So Grabovoi says coherent version means healthy version. Grabovoi buna ahenkli yani versiyon der, yani sağlıklı versiyon demek istiyor. So we understand there are some people that are not susceptible to this virus. They are called asymptomatic people. Biliyorsunuz ki hani koronavirüse bazı insanlar sadece semptomatik olarak hani yakalanıyorlar. Hiçbir başka bir şeyini görmüyorsunuz. That means that they have a coherent version of this vibration. That means that the virus is not able to harm them, correct? Yani bu demek ki virüs hani onlara zararlı değil çünkü onların titreşimleri zaten bunun üstünde. So it's just that they're able more to accept this, what we call the light of eternity. Yani bu sonsuzluğun ışığını kabul etmemiz gerekiyor. So everybody can get this using the device. That means that you can always be protected if your light is very, very strong. Yani kendinize hani bununla çalışarak titreşiminizi, ışığınızı devamlı yükseltebilirsiniz. Because what we call is cellular consciousness means your immune system is very, very intelligent. Yani hücre bilinci dediğimiz şey bağışıklık sisteminin çok iyi düzeyde olması. It inherently knows how to deal with any virus, right? Biz bunu doğuştan aslında her türlü virüsle mücadele etmeyi biliyoruz. All you have to do is just keep the intelligence at a high vibrational level. That means that without any distortion. Yani bu bilgiyi, bu zekayı, vücudumuzdakini bunu bilmemiz ve bunu aktif tutmamız gerekiyor. So everything is very simple. You just have to concentrate on this free device. You protect yourself, your neighborhood, the society, Taksim Square. Everybody is fine. Yani aslında çok kolay. Bu ücretsiz cihazla beraber hani bununla çalışarak kendinizi, komşularınızı, toplumunuzu, ülkenizi, Taksim Meydanı'nı güvenli hale getirebilirsiniz diyor. So we do an experiment. When I say Taksim Square, everybody knows where it is, right? Your conscious knows where it is. Örneğin ben Taksim Meydanı dediğimde herkesin nerede olduğunu biliyor. Çünkü bilinciniz onun nerede olduğunu anında biliyor. Even I know where it is, right? Ben bile biliyorum nerede olduğunu. So we send this normalized light for Taksim Square to be protected from coronavirus. We will try it later with the device. Okay? Biz bunu daha sonra cihazla beraber deneyeceğiz. Örneğin işte Taksim Meydanı'nı nasıl hep beraber düşünerek koruyabileceğimiz gibi. So you must understand that your thought is not limited to time or space. Şunu anlamalısınız ki düşünceniz bir mekana, bir zamana kısıtlı değildir. Is that not really so? It is so. Bu ruh değil midir? Bu tamamen ruhun tanımıdır aslında. You can think of all the places that's wonderful in Turkey and protect it. Yani şu an Türkiye'nin her yerini, en güzel yerlerini düşünebilir ve onları koruyabilirsiniz aslında. This is your freedom. Bu sizin özgürlüğünüz. Use it Bunu kullanın. to save everyone. Okay? Herkesi kullanın. Olur mu? Herkesi koruyun. Olur mu? So let's carry on further. The field form, I transferred
the form into vibration, there's the form of any form emits some kind of light. Accordingly, if all information of the world is transferred into a form, this form has volume. It emits light. The very form I single out during the controlling clairvoyance. At the same time, there's a form corresponding to the human cell. And accordingly, this form also emits a certain so-called angular radiation coefficient. Due to this angular coefficient, it's possible to calculate accurately which and how much light is emitted by a specific geometric figure and how much of this light falls on another geometric figure. Thus, just a structure that is in fact corresponds to eternity and a separate cell of the body, and the amount of radiation is calculated there between the cell and the entire shape of the whole world. Alan formu ve formu titreşime aktarıyorum. Grabov'un ağzından bunlar. Yani form herhangi bir form, bir tür ışık yayar. Buna göre dünyanın tüm bilgileri bir forma aktarılırsa bu formun hacmi vardır ve ışık yayar. Duru görü kontrolü aracılığıyla ortaya çıkardığım biçimdir. Aynı zamanda insan hücresine karşılık gelen bir form vardır ve buna göre bu form aynı zamanda belirli bir açısal radyasyon, ışıma katsayısı da yayar. Bu açısal katsayı sayesinde belirli bir geometrik şeklin hangi ve ne kadar ışık yaydığını ve bu ışığın ne kadarının başka bir geometrik şekli düştüğünü doğru bir şekilde hesaplamak mümkündür. Böylece aslında sonsuzluğa ve bedenin ayrı bir hücresine tekabül eden bir yapı ve orada hücre ile tüm dünyanın tüm şekli arasında radyasyon yani ışınma miktarı hesaplanır. So we understand technically everything in this world, everything that you see is created by light wave, isn't it? Yani gördüğünüz her şey aslında bir ışık dalgasıyla yaratılmıştır, değil mi? And you only see the world from the position of eye. Yani siz aslında sadece gözünüzün olduğu pozisyondan görebilirsiniz her şeyi. Right? So I only see it, for example, from Zeynep. Zeynep only see the world from Zeynep's point of view. Zeynep sees the world. Yani ben sadece Zeynep'i görebilirim ama Zeynep sadece kendi gözünden kendi dünyasını, gördüğü şeyi görebilir, baktığı şeyi görebilir. So human form, which is Zeynep, emits light. Yani insan formu, örneğin işte benden bahsediyor Zeynep'in formu, bir ışık yayar. And this light that all this information of the world is transferred from us to the world. Yani bu tüm ışık dünyadan tüm dünyaya, yani yeryüzünden tüm dünyaya yayılır. So everyone is important to God because they are the carriers of light. Herkes Tanrı için çok önemlidir çünkü insanlar ışığı taşıyanlardır. So when we use this technology to put positivity, that means more light into this world, then the world will change accordingly to our wishes. Yani biz daha fazla pozitif düşünürsek, pozitif ışık yaratırsak, dünyada daha pozitif ve aydınlık bir yer olur. So this is what we call volume. When the volume, Gregory Grabovoi says that all information of the world is transferred into a form, which is our thought, can be our thought for everything to be good. Yani düşündüğümüz şey, örneğin hani sayı olarak daha fazla kişi bir şekilde düşünebilirsek bu bir hacim haline gelir. And this form has volume. Ve bu formun da yani düşünce şeklinin de bir hacmi vardır. Tek kişi de olsa, çok kişi de olsa. The more of us think that stop the disease, it will stop. Stop the virus, it will stop. Bu hücre, bu hacim eğer virüsü engellemek, sonlandırmak istiyorsa sonlanacaktır. So actually SARS and MERS and Zika has gone away without any vaccination in this world, correct? Do you know that? Daha önceki virüsleri biliyorsunuz, SARS, Zika, bunların her biri herhangi bir aşı olmadan dünyadan yok oldu. They are more serious diseases than COVID. Bunlar COVID'den daha ciddi rahatsızlıklardı. Higher death rate. Sorry? So what happens is a higher death rate for those diseases that have passed. It's a higher death rate. Yani daha fazla ölüm riski olan hastalıklardı. So the thing is that we need to not be afraid and we need to just think positively and it will work with the device. Yani korkmamamız gerekiyor ve cihazla beraber çalışmamız gerekiyor. It's not to negate what is happening, it's actually to create an alternative future. Yani bu bir şeyi hani reddetmek vesaire değil, bu sadece alternatif bir gelecek yaratmak. So Gregory Grabovoi says that it's possible to actually calculate how much
light is emitted by you and how much this light falls on another person or Taksim Square. Yani aslında Grigori Grabovoi bu teknolojiyle bir insanın ne kadar ışık yaydığını, diğer insana ne kadar yansıdığını, bir meydana örneğin Taksim Meydanı'na ne kadar ışık yansıdığını hesaplayabiliyor. So there's a form of a human cell. If your human cell it has a lot of light, then this light radiation is actually good for the whole world. Yani bu insanın oluşturduğu düşünce bir ışık yaratıyor ve ne kadar fazla büyük ışık olursa o kadar korumaya yönelik oluyor. So it's if you know that when you're with positive people you feel better, right? Biliyorsunuz ki pozitif insanlarla beraber olduğunuzda daha iyi hissediyorsunuz. Because their light fall on you, right? Çünkü onların ışığı size yansıyor. They have more light than they need and they falls on you. Onlar ihtiyaçları olandan daha fazla ışığa sahipler ve dolayısıyla size de yansıyor. So this is very simple. So just to reiterate this point, then the reverse mathematical problem is solved simply enough. That is what radiation should be from the cell, so that the cell is eternal, and the device by means of optical and electromagnetic actions increase the intensity. Well, this way, when the device is turned on, people start to feel this structure of eternity. That is a certain structure of light, which can be identified, described by the characteristic of the field and the characteristics of the substance. That is, to use both the corpuscular model of a particle and a wave model, it can both be a field and a particle. Daha sonra bu ters matematik problemi yeterince basit bir şekilde çözülür. Yani hücreden hangi radyasyonun olması gerektiği, hangi ışınmanın olması gerektiği, böylece hücre sonsuz olur. Cihaz da optik ve elektromanyetik hareketlerle bu yoğunluğu arttırır. İşte bu şekilde cihaz açıldığında insanlar bu sonsuzluk yapısını, yani belirli bir yapıyı, belirli bir ışık yapısını, alanın özellikleriyle tanımlanabilen ve madde özellikleriyle tanımlanabilen belli bir ışık yapısını hissetmeye başlar. Yani bir parçacığın hem parçacıklı modelini hem de dalga modelini kullanmaktadır. Hem bir alan hem de bir parçacık olabilir. So a lot of you have used number series, right? Birçoğunuz sayı sekanslarını kullandınız, değil mi? So this is the light radiation created by the number series from you, which is the human cell. Yani siz bu sekansları kullandığınızda yarattığınız ışık tamamen sizin düşünce şeklinizde, sizin yarattığınız ışıktır. So when Grigori Grabovoi says the cell is eternal, means that you emit so much light that you are eternally bright. Yani hücreleriniz öyle bir ışık yayar ki sonsuz ışık yapısına geçer. So the brightness of your health and also your positive thinking actually increases this intensity that changes anything that you want, correct? Yani bu düşünce şekliyle yarattığınız bedeninizi saran ışıkla beraber öyle bir konuma geliyorsunuz ki her şeyi yapmanız mümkün oluyor. So you don't even have to use if you just use pure will, that was pure will. Yani bunu kullanmak için sadece saf niyete ihtiyacınız var, hedefe. That's why billionaires are so rich, because they have a very strong idea of what they want. The intensity is very strong. It means they focus everything on that future that is what they want. Bu nedenle milyarderler bu kadar zengin. Çünkü çok odaklı ve çok tek niyetli, tek hedefle çalışırlar. But then it's very, very time consuming and very, very difficult to do that all the time. Yoksa hani bunu yapmak çok zaman isteyen, çok zorlayıcı bir süreç olabilir her zaman. So now we just give you a device. You can spend, instead of 10 years, you spend 1 week and you get the same result. Yani 10 sene boyunca çalışmak yerine bir hafta boyunca cihazla çalışarak aynı sonucu elde edebilirsiniz. So what is materialization of your wishes? What is materialization of your wishes? Yani sizin dileklerinizin realize, gerçekleşmiş hali ne demek? It's your ability to build an alternate future for yourself, more money, better relationships, better health. Yani bu demek ki düşünceyle sizin daha fazla para, daha fazla sağlık yaratabilme özelliğiniz. So any text from Grigori Grabovoi, any method, any number series only helps you intensify the future that is the norm for you.
Grabovoy'un her türlü metni, tüm sekansları sadece sizin bu gelecekteki varmak istediğiniz yeri güçlendirmek için çalışır. So when you understand this point that you are the one who creates everything, then everything is very simple, isn't it? Yani şunu anlamanız gerekiyor. Burada yaratan sizsiniz. Yani ne istiyorsanız yaratacak olan kişi sizsiniz. Çok basit. So the only thing is that how do I make this reality much quicker? That's all. Yani buradaki tek şey bu gerçekliği ne kadar kısa sürede yaratabilmeniz. Instead of being rich 10 years from now, I can be rich in a month. Yani 10 senede zengin olmak yerine bir haftada zengin olmayı tercih ederim. Or if I want to learn something instead of 5 years, I can learn it in 5 months. Ya da 5 senede öğreneceğim bir şeyi 5 ayda öğrenebilirim. So what happened is that we've already tested this on 100 people. So Grigori Grabovoi says that those who had the test, about 100 people have tested the device and without exception, immediately from the first time, feel exactly this. It can be more called as a feel, as such characteristics that correspond to eternal life appear, which correspond to longevity, such as a sense of reducing body weight, a type of levitation, feeling less body weight lightness. Then many persons, if they have any problems related to health, feel locally the influx of heat into this place and heat, and at the level of physical laws, at the quantum mechanical level, the strengthening of the structure of matter towards eternity occurs. The substance strengthens in the direction of eternity. Şu anda testi yaptıranlar yaklaşık 100 kişi cihazı test etmiş. İstisnasız ilk seferde tam olarak bunu hissediyorlar. Daha çok alan olarak adlandırılabilir. Ve sonsuz yaşama karşılık gelen bu tür özellikler, örneğin vücut ağırlığını azaltma hissi veya bir tür havaya kalkma, kaldırma hissi, daha az vücut ağırlığı hissi, hafiflik gibi uzun ömürlüğe karşılık gelir bu hisler. O zaman birçok insan sağlıkla ilgili herhangi bir sorunu varsa tam bu alana ısıyı hisseder. Ve fizik yasaları düzeyinde, kuantum mekaniği düzeyinde maddenin yapısının sonsuzluğa doğru güçlenmesi gerçekleşir. Madde sonsuzluk yönünde güçlenir. So what happens is that when you're always using the device, you're actually a different person. Yani her defasında cihazı kullandığınızda her defasında farklı bir kişi olursunuz aslında. Things which are not possible actually happens without you really forcing it. Yani zorlamadan aslında sadece kullanarak. So I had to go to Turkey. On the day I fly, I found my name is wrong. Bir defasında Türkiye'ye uçmam gerektiğinde biletin üstündeki ismim yanlış yazılmıştı. In Singapore, it's not possible to fly if your name is wrong. Singapur'da eğer biletin üstündeki isminiz yanlış yazıldıysa uçmanız imkansız. So what it is that I just didn't say anything. I just gave my booking. The person didn't even realize it was wrong. Şöyle yaptım. Sadece bileti görevliye uzattım. Hiçbir şey yapmadan ve görevli bunu fark etmedi. So I got on the plane. So I came to Turkey and taught the students there. Ve hani uçağa binebildim. Türkiye'ye geldim. So what happens is that your health, everything actually improves. All your events in your life, because that mistake wasn't mine. The travel agent made the mistake. Yani bunu kullanarak aslında her şeyi yapabilirsiniz. Oradaki hata da örneğin benim değildi. Bu seyahat acentası biletin üstüne yanlış yazmıştı ama benim niyetim, hedefim ve düşüncem bunu pozitif yönde çalıştırdı. So it is as if everything in life is solved for you before you reach it. That's why it's very, very interesting. Yani aslında her şey sizin için dizayn edilmiş pozitif yönde. Bunu sadece çalışarak yapıyoruz. So Grigori Grabovoi is more than number series. It's about how to live a life without problems. Yani Grigori Grabovoi sayılardan ibaret değil aslında. Bu hani nasıl yaşamamız gerektiğini aslında öğreten bir öğreti. And why is the light strong is when we think about helping our country, for example, helping Turkey, helping the world, helping your country, helping your society, helping your family. And what happens is this light is very strong. Yani birine yardım ederken, bir ülkeye, Türkiye'ye yardım ederken, bir topluma yardımcı bir davranışta bulunurken
oluşturduğunuz ışık oldukça güçlüdür. So that's why it's very important for you every morning to wake up and use the number series for macro salvation to save everyone. Yani örneğin her sabah uyandığınızda makro kurtuluş sayısını söyleyerek hani güne başlamanız gerçekten önemlidir. Or spend just a few minutes looking at the device to stop disease like cancer, COVID, and AIDS, and also to rejuvenate yourself. Ya da cihazı birkaç dakika bakarak kanseri, diğer hastalıkları, COVID'i hepsini yok etme yönünde ya da kendinizi gençleştirme için bile çalışabilirsiniz her gün. Everybody has a smartphone. It's just very easy to get onto the internet and just look at the lenses, right? Herkesin akıllı telefonu var artık. Dolayısıyla ücretsiz linkten girip hani cihazlara bakabilir. So since we are running a little bit out of time, I will just skip some of the slides. So basically, we understand generally why it's useful, right? Because I will just summarize instead of reading. So the radiation of your thought falls into your organism. That means it increases the intensity of your thought. That's all. The device, that's all it does. Zamandan dolayı bazı slaytları atlayacağım ama ben size özet geçireceğim diyor. Yani düşünce yönüyle bu ışığı arttırırsınız ve cihaz da sadece bunu güçlendirmek için kullanır. So I'm going to skip 2 slides reading it, but I'll just explain it. So what it is that your ability is developing when you use the device. Cihazı kullanarak bu yeteneğinizi güçlendirebilirsiniz. Aradan 2 slaytı geçtim diyor. So what happens is that in the future, the device will be unnecessary for humans. When you've developed that, every thought becomes reality, then you don't need it anymore. Yani ileride siz bu düşünce gücüyle çalışmaya başladığınızda aslında cihaz bile gereksiz hale gelecek. Çünkü hani sizin düşünceniz bu cihaz olacak ve siz bununla yapabileceksiniz. That means you will receive everything that you want in your life, but without harming anybody, the society, the environment, or anything else. That means everything will be good for you. Yani istediğiniz her şeyi yapabileceksiniz. Kimseye zarar vermeden, kimsenin kötülüğünü istemeden hem kendiniz hem çevreniz hem de toplum için istediğinizi gerçekleştirebileceksiniz. So we just go through to the E equals to Vs, teaching you how to use E equals to Vs on the lens. Yeah. Şimdi E eşittir V çarpı S formülüne geliyoruz lenslerde çalışmak için. So E equals to Vs is the basic law of obtaining energy from Gregory Grabovoy's doctoral thesis called The Applied Structures of the Creating Field of Information. E eşittir V çarpı S, Gregory Grabovoy'un doktora tezinin de üzerine olduğu enerji elde etme formülüdür. So a lot of people have come to my class or come to all of the teachers who are attending this class. They've used E equals to EBS. If you're tired, when you just focus on this formula, you will actually receive energy. Benim tüm webinarlarıma, eğitimlerime gelenler bilir. Eğer enerjinizi düşük hissediyorsanız anında bu formülü tekrarlayarak yükseltebilirsiniz. So I'll just quickly read how to do it and then we get into the device. So after that you can practice and then I will just explain to you how to do it and we can do some practice for parts of Turkey, also for your family. And then we will finish with the webinar. Kısaca ben bir açıklayacağım. Sonra bu formülle beraber cihaz üzerinden çalışacağız hep beraber ve hani Türkiye için de bu pratiği. So when you understand why this is actually a scientific device, you will understand and have more confidence to use it, no? And understand that your thinking is actually intensified to create what you want. Yani şunu anlıyoruz ki cihazla çalışırken düşüncemiz cihaza baktığımız anda gerçekleşme yönünde daha da güçleniyor. So this is not just based on blind faith, it's based on science. Yani bu kader, inanç vesaire değil, bu tamamen bilimsel bir süreç. So Gregory Grabovoy says that today, the theme of the webinar will include the following topic. This is the basic law of obtaining energy according to my teaching, E equals to Vs. Where E is the energy of V volume, S is the speed of perception of the volume, and this topic is considered in conjunction with the topic of my seminar. This is my teaching about God, the impulses of eternal life. In this topic, it's necessary to consider, first of all, how energy is directly related to the volume and speed of perception of the volume.
if you imagine this or write that vectors go from E towards the symbol V and symbol S, then two vectors, then the geometric part between the two vectors is the first impulse of perception. And if this impulse of perception is transferred, for example, to a technical system, then, for example, considering the device of development of concentration of eternal life, PRK1U, one can see if we consider the small lens corresponding to the symbol E and the two big lenses corresponding to the symbol VS. And you can see that in a symbolic calculus type 2 physical quantities such as lens is possible due to infinite speed or ultra high speed of propagation of optics in the lenses, while the optical light in the lenses propagates at the physical speed, and the speed of thinking can be infinite inside these lenses. Well, that is exactly the optical part of the speed of thinking. Okay. Bugün aslında webinarın teması tamamen bu formül üzerine. E eşittir V çarpı S. Grabovoi ağzından şu an. Bu öğretime göre enerji elde etmenin temel yasasıdır. E enerjiyi ve hacmi, S ise bu hacmi algılama hızıdır. Bu konu Tanrı hakkındaki öğretim seminerimin konusuyla bağlantılı olarak ele alınmıştır. Yani sonsuz yaşamın impulsları. Burada impulsun karşılığı şöyle bir şey. Hem biyolojik olarak bilebiliriz hem de bunu dürtü olarak da açıklayabiliriz. Yani uyarma sonucu bir sinir teli boyunca meydana gelen kimyasal ve elektriksel değişiklikler diye düşünebiliriz. O sizin hani hızlı bir şekilde düşünceyi itmeniz diye de anlayabiliriz. Bu konuda öncelikle enerjinin hacimle ve hacmin algılanma hızıyla nasıl doğrudan ilişkili olduğunu ele almak gerekir. Bunu hayal edersiniz veya vektörleri E'den V sembolüne ve S sembolüne, yani iki vektöre, vektör dediğimiz çizgi olarak düşünün küçük lensten itibaren çizerseniz o zaman vektörler arasındaki geometrik kısım algının impulsudur. Sorry. So it's just very simple. So Grigory Grabovoi says a lot of technical things. Yani aslında çok teknik gibi gelebilir kulağa ama aslında çok basittir bu yöntem diyor. So basically what it is that so you know what is a vector, right? A vector is just that you imagine like a line with the arrow. Burada aslında hani vektörden kastımız nedir diyor. Bir tane ok gibi düşünün. Bir tane düz çizgi, ucunda bir ok vardır diyor. So the E is the small lens. E en küçük lensimizdir diyor. And the symbol go towards the symbol V and symbol S. These are two vectors. Bu küçük lensten yani E'den iki tane vektörün diğer lenslere V'ye ve S'ye gittiğini düşünün. And the two big lenses correspond to the symbol V and S. So it's just very simple. Yani diğer iki büyük lensimiz V ve S'dir diyor. So what it is associative thinking. That means whatever I say, you imagine. Yani aslında bu şu demek, neyi söylerseniz aslında onu aynı anda düşünüyorsunuz. Yani biraz önce söylediğimiz küçük lens, büyük lens, E eşittir V çarpı S, bunların hepsini aslında gözünüzün önünde gerçekleştirdiniz. So we symbolically tie this calculus formula to the lens. That's all. Symbolically. Yani bu formülü sembolik olarak lenslere koyuyoruz. So I will So basically what it is that we're transferring the impulse, the space between the two lenses, which is the two large lenses is the impulse, right? Yani bu küçük lensten diğer iki büyük lense doğru giden vektörlerin arasındaki kalan alanı impuls olarak, yani bir şeyleri hızlandıran, başlatan alan olarak düşünebilirsiniz. So when we use specifically just the medical device for COVID, the device knows what to normalize. Yani örneğin özel bir medikal profille çalışıyorsanız, örneğin işte koronavirüs için çalışıyorsanız cihaz bunun niçin olduğunu biliyor. Bu alan onun için dizayn edilmiştir. So it is a specific device to protect and to cure coronavirus. So you don't have to think anything more. That's it. Yani örneğin o cihazda, koronavirüs için olan cihazda cihaz bildiği için sizin özellikle bir şey düşünmenize gerek yoktur. And you can use the cancer device in the same way. Aynı şekilde kanser için olan cihazı da bu yönde kullanabilirsiniz. So there's no harm to protect yourself from this disease, right? Yani bu rahatsızlıklardan kendinizi kurtarmak için herhangi bir zararı yok. Bunları yapabilirsiniz. Because it is no cost to you, only effort. Size hiçbir maliyet yok. Sadece efor harcamanız gerekiyor. So this is the last slide, then we go and practice. I will just quickly teach you how to do it.
and then we will practice together for Turkey, and then we will see how you feel. Okay, so the last slide is, and here, by the way, it becomes clear why it's possible to defend against any virus, against any disease, because the structure of infinite thinking may not contain the structure of interaction with the virus or disease. Therefore, this technology, among other things, can be used as if it were an applied version to protect against virus, diseases, or curing. In any case, they have already fallen ill. For example, in the application, in order to protect against COVID-19 infection in this technology, for example, it's necessary to transfer this impulse space between the two vectors of the impulse eternal life from physical reality into the structure of docking with the border of thinking. In this case, you can consider the process in the same way, since an impulse is, as it were, a single action. Thinking is eternal, infinite, then a single action is always controlled. Şimdi bir slide atladık. Bundan sonra çünkü pratik yapacağız hep beraber. Şimdi bir nokta düşünün, bir nokta tespit ediliyor bu cihazda. Öyle bir şekilde bulunabilir ki mevcut bilinç unsuru doğrudan organizma ve dış sonsuz gerçeklikle bağlantılıdır. Algılamada sonsuz bir titreşim hızına, algılanan titreşime sahiptir. Bu açıdan bakıldığında örneğin bir kişide bilinç her zaman yaşayan gerçekliğin sonsuz yaşayan bir öğesi olarak kendini algılar. Ve algının kendisi dünyaya, tüm dış dünyaya yayıldığında sonsuz gölgeleri olan çok yüksek bir titreşim yaratır. Ve böylece bir impulsu hemen nereye taşıyacağımız bu erişim noktasını bulabiliriz. Dahası mantıksal olarak basit bir eylem olarak algılanmasına rağmen bunun aslında kontrolde bir tür süper hassas eylem olduğu, çok kesin olduğu unutulmamalıdır. Yani küçük mercekten gelen bu iki vektör arasındaki boşluğu iki mercek haline getirdik. Bu boşluğu iki büyük merceğin optik kısmına aktardık. Ve sonra irademizin gücüyle onun dünyanın başlangıç, ebedi olduğu dünyaya, yaratma noktasına taşımaya başladık. Metin biraz karışık gelebilir, anlayabiliyorum. So let's go to the device. Is it possible for the one for COVID? Yeah, sure. Just a second. So everything is very simple, isn't it? Her şey çok kolay aslında, değil mi? So you've already given a device that cures something. All you have to do is concentrate on it. That's all. Yani size aslında bir hastalığı iyileştirmek için bir cihaz zaten verilmiş. Dolayısıyla sizin sadece ona bakmanız gerekecektir. It's available 24 hours free of charge. 24 saat ulaşabileceğiniz şekilde oradadır. Because the reason why is because medical science have no answer how to cure these diseases. Çünkü bu medikal cihazlar hastalıkları nasıl iyileştireceğini biliyorlar. So there's no harm in trying something just using thinking, no? It doesn't cost any money, neither does it harm anyone else. Bu şekilde hiç kimseye zarar vermeden, hiçbir maliyet olmadan iyileştirebiliriz. But actually, if you were to really buy the device, it costs 10,000 euros. Ama cihaz almak isterseniz evet, cihazın bir maliyeti var. 10.000 eurodan fazla bir maliyeti var. But it is important now that everybody has access to help themselves. Ama neyse ki hani herkesin ücretsiz bir şekilde buna ulaşması mümkün. Can you move the thing a bit higher? Yeah. Okay. Cool. For COVID or? Yeah, COVID. Okay. So can you see the lenses? Lensleri görebiliyor musunuz? So can you see the small lens? Küçük lensi görebiliyor musunuz? Right. So there are two ways to do it. Bunu yapmak için iki yol var. So you have a goal. Bir hedefiniz var. To stop the disease in Turkey. Türkiye'deki hastalığı yani virüsü önlemek örneğin. To stop this disease worldwide. Sorry, stop. Worldwide, everywhere. To stop this. Tüm dünyada bunu durdurmayı da düşünün. And then all you have to do is, the first method is just to
concentrate on the small lens. Küçük lenste sadece konsantre olun. And then to the larger lens anti-clockwise. Saat yönünün tersinde daha geniş olan lense bakın. So the speed is as slow as you wish or as fast as you wish. Yani hızınız istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. And then you reach the largest lens and back to the smallest lens. Sonra yine saat yönünün tersinde daha büyük lense geçiyorsunuz ve tekrar küçük lense. So what it is that Gregory Grombovoy says that when you do this, you're actually moving the impulse and normalizing it. Bunu yaptığınızda bu impulsu, yani bu ilk başta sizi iten gücü aktif hale getiriyorsunuz ve olayları normalize ediyorsunuz. So we're actually transferring this impulse, right? And then bringing it back, which is bringing it back. And what happens is sort of normalizes the information every time we do the, when we concentrate anti-clockwise for some time. Yani burada bu impulsu harekete geçiriyorsunuz, gönderiyorsunuz ve tekrar geri geldiğinizde aynı impulsu en başa getirmiş. Yani bir döngü haline getiriyorsunuz. So when you do that, after a while you will interact with the device because inside this, inside there's another big lens which you cannot see inside the device. Cihazın içerisinde daha büyük lensler vardır ama şu an göremiyoruz tabii ki. So your thought falls on these small lens, remember? Düşünceniz hatırladığınız gibi küçük lense düşüyor. And then what happens is that inside this device itself, the large lenses actually intensifies with electromagnetic, it's an electromagnetic device that intensifies the concentration. That means intensifies your thought so that it will be, it will form correctly. Yani siz bu küçük lense baktığınızda düşüncenizle beraber cihazın içerisindeki daha büyük lense aslında bu düşünce elektromanyetik alanla beraber düşüyor. Ve düşüncenizi, bu konsantrasyonunuzu yükselterek, güçlendirerek olayları, hastalıkları normalize etmeyi yardımcı oluyor. Okay, so then what happens is that then this thought will be realized and will be sent to, this thought form will be felt everywhere, all objects of reality, or where you want to. Yani bu düşünceyi ya istediğiniz yere ya da her yere yaymanız mevcuttur. Shall we control? Şimdi kontrol edelim mi? So the goal is to eradicate the COVID virus. Şimdi hedefimiz COVID virüsünü tamamen ortadan kaldırmak. To restore everything to the norm pre-COVID for everyone. Her şeyi COVID'den öncesi hale, yani norma, sağlıklı versiyonuna getirmeyi dilemek. And then you just focus from the smallest lens to the largest one. Şimdi en küçük lense odaklanıyoruz, fokuslanıyoruz ve saat yönünün tersine diğer lenslere. So let's control. So let's start and control. Şimdi kontrol etmeye başlayalım.
Okay, did you perceive anything? Did you see the screen and sometimes moving? Herhangi bir şey hissettiniz mi? Ekranda bir şeylerin hareket ettiğini gördünüz mü? Hissettiniz mi? Or did you feel anything in your physical body? Ya da fiziksel bedeninizde herhangi bir şey hissettiniz mi? Someone said that they're always yawning. Oh, because the thing is that the light is, your consciousness is not used to that volume of information. Esnemeyi yazan arkadaş için diyor ki eğer bilinç hani bu tarz bir konsantrasyona henüz alışık değilse esneme gayet normal. Çünkü hacim olarak büyük bir bilgi. But if you concentrate long on it, you will feel some impulse in your physical body and some brightness, and you feel also some sort of calmness. Yani ışık görebilirsiniz, vücudunuzda böyle bir rahatlama ya da bir titreşim hissedebilirsiniz. So I would recommend you to do it like to help your country 10 o'clock at night for a few minutes. So the time is best to do, coordinated control is from 10 p.m. to 11 p.m. Size şöyle tavsiye edebilirim diyor. Akşamları saat 10'da 11'e kadar bu konsantrasyonunu yapabilirsiniz. Çünkü bu onun için en uygun zamanlardan biri. And then you will find that the cases will start dropping. Ve göreceksiniz ki vaka sayıları düşecek bunu düzenli yaparsak. Because any virus has a signature. Çünkü herhangi bir virüs yani herhangi biri olursa da olsun hepsinin aslında bir imzası vardır. And this device actually restores the norm. That means that it eradicates this vibration that the virus lives in. Yani bu yaşadığı sinyal, bu izde hani bu cihaz onunla nasıl mücadele etmesi gerektiğini biliyor. So you find that sometimes if you feel some itchiness in your throat and you go to do this, you will find that it's gone within 5 minutes. Yani iyi hissetmediğinizde vücudunuza hani sizi rahatsız eden herhangi bir şey olduğunda titreme vesaire çarpıntı gibi cihazla hemen çalışıp bunun geçtiğini de görebilirsiniz. So you can actually, if you want to be creative, you can think of anywhere you want to send this light to. For example, anywhere if you live, Cappadocia, you live anywhere in Italy. In Turkey, you live in Ankara, you live in Istanbul. You want to send it anywhere you can. Just wish that the light goes there and you just concentrate on the device. That's all. Yani cihazda istediğiniz yere, istediğiniz şekilde hani gönderebilirsiniz. Örneğin Türkiye'de Kapadokya'ya, İstanbul, Ankara'ya gitmesini istediğiniz o ışık her şekilde orada oluşacaktır. You also can wish for this to send to all the hospital intensive care unit for everything to be fine, for everyone to be cured. That's also possible. Örneğin hastanede şu an entübe hani acilde yatan herkes için, tedavi gören herkes için de bunu yapabilirsiniz. But these are creative thoughts, our wishes for people, isn't it? Love. Bunlar hani yaratıcı düşüncedir aslında yani sevgidir. Herkes için olan sevgimizdir. So this is allowed in any religion is to send good wishes, no? That's all. Tüm dinlerde değil midir aslında yani iyi dileklerinizi yani sevgiyle gönderirsiniz. Okay, the second method is that you give the number, you give the small lens, you give it the E, you think that it's in the lens equals E, the smallest lens. Şimdi ikinci metoda geçelim. Örneğin en küçük lenste E harfinin yani formüldeki E harfinin olduğunu düşünün. Then the other lens is, the second one is V and the last one is S. The third one is S. İkinci lensin V olduğunu ve üçüncü lensin de S olduğunu düşünün. So imagine there's actually a vector. That means that a line that goes from the smallest lens to these two lenses with an arrow. Şimdi buradan iki vektörün yani buradan bir vektörün bir de buradan bir vektörün E'ye ve S'ye gittiğini düşünün. And the area here between the vector is the impulse. Bu arada kalan alan ise burası bizim impuls dediğimiz yani o sizi iten bu hedef için sizi kalkışı sağlayan
Baştaki dürtü. And then this impulse is actually received by the biggest lens that you can't see, which is inside the device. Ve buradaki bu sizi iten güç aslında sizin göremediğiniz cihazın içerisindeki daha büyük lens tarafından absorbe edilir, yani emilir. So if you imagine this, you will feel a different sensation from the first concentration. Yani fark edebiliyorsanız aslında hani en başından şu ana kadar farklı bir his içerisinde olabilirsiniz. Başladığımızda ve şimdi çalıştıktan sonra biraz. So let's test again. I want first do it without the E equals to Vs and do it with and let me know what the difference is. Şimdi ilk metodu önce bir deneyin. Sonra da ikinci az önce anlattığımız yani E eşittir Vs'yi deneyin. Aradaki farkı hissedebiliyor musunuz? Don't be afraid to feel sensation. Herhangi bir şey hissetme konusunda hani korkmayın ya da hissetmemek de hani normal. You're not crazy, it's normal. Yani bir şey hissederseniz de deli değilsiniz, emin olun. Bu gayet normal. Let's control. Şimdi kontrol edelim. So Zeynep, do you feel a difference? Bana soruyor farklı bir şey hissettin mi diye. Önce İngilizce söyleyeyim. Yes, it's just different because the second one is a bit stronger. That's what I feel. Maybe I can feel a bit lighter than the first method. Benim hani izlenimim şu şekilde dedim. İki metod arasında ikincisinin daha güçlü olduğunu hissediyorum. İkincisinde hani hissettiğim o bedensel rahatlık, hafiflemenin daha fazla olduğunu ilettim. So don't be afraid to experiment and play with it. There's no wrong way. If your wish is for good, it's okay. Yani bir şey yanlış yapmaktan hiç korkmayın. Çünkü eğer niyetiniz iyiyse hiçbir şekilde hata yapma şansınız yok. You cannot hurt anyone using the device because it's based on good wishes and love for everyone. Yani bu cihazı kullanarak birine zarar vermeniz imkansız. Çünkü bu cihaz tamamen sevgi ve iyi dilekler üzerine dizayn edildi. So the second pattern is very, very interesting for Turkish people because Grigori Grabovoy has proven scientifically that it's possible to stop and to reduce earthquakes. Aslında bu hani ikinci metot bir yandan da çok ilginç Türkiye için. Çünkü bu ikinci metot da Türkiye'de örneğin olan depremleri engellemeniz de mümkün. So you can also use device number 5 to help with any information about Istanbul if you are afraid. Örneğin 5. cihazı yani sonsuz hayatla ilgili cihazı kullanarak bu tarz olayları engelleyebilirsiniz. I've actually personally have experience using this device during an earthquake in Hokkaido I was in. Bununla ilgili kişisel bir deneyimim var. Hokkaido'daki depremle ilgili bunu deneyimledim. It was 55 kilometers from Sapporo. I was in a hotel, a 17-story hotel. Bulunduğum otelden sadece 55 kilometre uzaklıkta idi üs. On top of my floor there's a swimming pool. This is how dangerous it was. Ve bulunduğum odanın tepesinde de bir havuz vardı. The earthquake was only, I think, was less than 50 meters from the surface of the earth. That means it's very close to the surface. Ve deprem hani yeryüzünden sadece 50 metre yanlış hatırlamıyorsam diyor derinlikteydi, yani çok yüzeydeydi. The whole building became jelly. 17 stories of a hotel, like jelly.
Tüm otel, tüm odalar resmen jöle kıvamına geldi. I immediately used the online device Online cihazı kullandım. because I was actually trying to lose weight when the earthquake happened. Çünkü deprem olduğu anda aslında ben kilo vermek için cihazla çalışıyordum. Because I was eating 7 meals a day in Japan. Çünkü o Japonya gezimde günde 7 öğün yiyordum. Then the earthquake happened, right? So I had the device on. Deprem oldu ve cihaz o an çalışıyordu zaten. Immediately it stopped. Ve anında durdu. There was no death, no loss of life, no damage to the train, no damage to any building. Hiçbir şekilde ne ölüm, ne bir yıkım, hiçbir zarar yoktu. Hiçbir tren yolu zarar görmedi. And nobody died. Tabii kimse But it ölmedi. was a very strong earthquake. Ama çok güçlü bir depremdi. So it's possible to actually use this device to actually save with your earthquake-prone zone. It's very important to restore to the norm. That means even before it happens, you control that. It will never happen in Turkey anymore. Yani deprem kuşağında olan bir ülke için bu cihazı bu şekilde kullanabilirsiniz ve böylelikle hani ileride depremin olmasını da engelleyebilirsiniz. Because it is proven that his devices can actually stop and also reduce earthquakes by the Russian government. Rusya devleti tarafından hani bu bilimsel olarak kabul edildi. Bu cihazla bu tarz doğal olayların engellenebildiği kayıt altına alındı. Why not? If you can stop suffering, then do it. Yani bunu engelleyebiliyorsanız neden yapmayalım ki? It's no cost to anyone. Even if 100 of you do it, it's enough. Yani sadece 100 kişi bile yapsa bu bile yeterli. Because you need to be safe, no? Çünkü güvende olmalısınız, değil mi? And Grigori Grabovoi is the exact technology that rescues from global catastrophe. Ve Grigori Grabovoy'un öğretisi şu an tek öğretidir, tek bilimsel çalışmadır doğal felaketleri önleyebilecek. And you can use it for rejuvenation. Bunu gençleşme için de kullanabilirsiniz. So try and use the devices every day. Her gün cihazı kullanın ve deneyin. It's better than going to see the doctor, no? Doctors are necessary, but it's better if you don't need them. Yani tabii ki doktorlar gerekli, doktora gitmek gerekli ama doktora gitmeye gerek kalmaması daha iyi değil mi? Yeah, so it's very important for you to be able to be healthy, and this is a very good way to do it. Yani sağlıklı olmanız çok önemli ve bu gayet iyi bir yöntem. Sağlığınıza kavuşmanız ve onu korumanız için. So I hope you found this webinar useful. So it's very scientific. So it's not based on some magic. Yani umarım bu webinarı faydalı bulmuşsunuzdur. Bu öğrettiklerimiz, bu teknolojiler aslında hiçbiri sihir işi, mucize şeyler değildir. Bunlar tamamen bilimsel çalışmalardır. So you might not feel anything now, but just go and do it yourself. Then you will see that sometimes the screen moves and you feel that optical system is that the whole place is full of light. This is very interesting for you to experience. Şu an bir şey hissetmeyebilirsiniz ama lütfen kendi başınıza bir kere deneyin. Bulunduğunuz ortamı, bu lenslerden çıkan ışığı, odaya yayılan ışığı hissetmeye, görmeye çalışın. So why is it so? Because then you understand that you are powerful. That means your thoughts can be filled with love that can save everyone. Ve böyle göreceksiniz ki düşünceleriniz çok güçlü. Yani bu sevgi içeren düşüncelerin etkisi çok yüksek. Ve herkesi koruyabilirsiniz. So please use the technology. Lütfen bu teknolojiyi kullanın. And I wish you a happy, healthy, eternal life. If you have any questions, you can ask. Hepinize sonsuz ve sağlıklı bir hayat diliyorum. Şimdi sorularınız varsa alabiliriz. I think there's some on the chat box, but let me translate to you. Okay. Şimdi sorduğunuz sorulara bakmaya çalışacağız. Onların üzerinden gidelim. Someone asked how long we need to look at the lenses. Is there any minimum time
to look at? There's no minimum time, but look at it enough to feel something. Lenslere ne kadar bakmamız gerektiğini sormuş Pelin Hanım. Herhangi bir minimum süresi yoktur diyor. Bir değişiklik hissettiğiniz ana kadar bakabilirsiniz. And the second one is, what are the numbers, the figures on the top of the lenses? So they are very eye-catching. Is there any So meaning? it's not required using this medical device to use them, but there are some techniques whereby there are some methods whereby Gregory Grabovoi actually talks about the numbers in the lenses in some of his webinars about the PRK1U. But it's not necessary for this online device. Bu online olan medikal profiller için üzerindeki sayıların herhangi bir şu an kullanımı yok. Ama birçok Grabovoi'nin diğer çalışmalarında ve metodlarında üzerindeki rakamlar da kullanılıyor farklı metodlarda. So for some controls, he will say focus on 7, 8, and 9, or in a certain order. But it's not necessary for the online PRK1U. The reason why it's very simplified. All you have to do is concentrate anti-clockwise from the smallest lens to the largest one. Online cihazlarda hani bu sayıları kullanmanız gerekli değil şimdilik. Ama sadece saat yönünün tersine küçük lensten başlayarak konsantre olmanız ve anlattığımız ikinci metot yani E eşittir V çarpı S küçük lensin E, diğer iki büyük lensin de sırasıyla V ve S olduğu yöntemi kullanabilirsiniz. So for you to use, you can actually just use E equals to VS, that's all. Yani ikinci metodu da mutlaka kullanın. You will feel that it's very, very powerful. It's enough for this. Because they are specifically configured to solve the problem. Gayet güçlü metotlardır. Hani özellikle bir şey yapmanıza gerek yok. Bilimsel olarak hepsi denenmiş ve kayıt altına alınmıştır. Ayşe sağ olsun linki paylaştı orada. Buradan ücretsiz link cihazlara ulaşabilirsiniz. So someone asked about the link, so Ayşe shared. Sorry? Someone is asking for the link to the devices and someone shared for us. Okay, thank you. So you can actually share it with anybody because there's no restriction. Link istediğiniz kişiyle paylaşın çünkü herhangi bir kısıtlaması yok. Herkes kullanabilir. So the more people who use it, the better it is for the world. Ne kadar çok insan kullanırsa o kadar dünya için iyi bu arada. So there's also, unfortunately it's in English, but there are also a lot of testimonials on curing of cancer, AIDS, some situation in life. So for rejuvenation, for some of my students use it and they used to have all white hair and some the darkness is coming back. Bu cihazı hani her şey için kullanabilirsiniz. Örneğin benim bazı öğrencilerim diyor beyaz saçlar için kullanıyor. Ve beyaz saçlarını tekrar orijinal renklerine getirebiliyorlar. You can use it if you are a lady, you want to have very good muscle again, you can, it works. Eğer hani yüzünüzdeki çizgileri azaltmak ve kaslarınızı tekrar geliştirmek, sıkılaştırmak istiyorsanız da kullanabilirsiniz. So next year I'm 53 years old, no Botox. You can ask my students online. Ben 53 yaşındayım, hiçbir botoks yok diyor bende. Dilerseniz hani burada da mevcut öğrencilerim var, onları da sorabilirsiniz diyor. Someone is asking about, is there any period to use the devices? So is there any frequency, one a day or a daily? Sorry, a period? Yeah. You can use it anytime you wish. İstediğiniz, as long as you wish, as often as you like. İstediğiniz kadar cihazı kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıklıkta şeklinde kuralı yok. Yani dilediğiniz kadar her gün de kullanabilirsiniz. Someone is asking, what about losing weight? You can use device number 5. Beşinci cihazı kilo vermek için de kullanabilirsiniz. And then your wish is
So I would rather, instead of losing weight, you choose a dress size. Sorry, I just missed the last one. Choose a dress size. Choose a dress size. Aha. Yani bir kıyafet bedeni seçin kendinize olmak istediğiniz. Ondan sonra da çalışın. So less stress because women are too focused on the weight. Çünkü kadınlar diyor maalesef kilo konusunda çok takıntılı demeyeyim ama dolayısıyla bir kıyafet bedeni seçin diyor kendinize. But everyone is beautiful. Ama herkes çok güzel. So it's possible. Yeah, device number 5. 5. cihaz. Anything you wish. İstediğiniz her şeyi çalışabilirsiniz 5. cihazda. Bir tane yorum var, onu çevireceğim. So there is a comment. Her name is Unzile. So she said that she used the device around one and a half month ago, and before, without knowing what is helping, she couldn't tell anyone that what happened, but now she can understand. So she thinks. That's good. So that's why this seminar is important, because you need to logically understand something, right? Mm-hmm. So that at least when we teach it as a science, people will be able to accept it more. Yeah. Rather than just use number series, but what is it for? What is the ideology? Is it a science? Yani kullandığınız sekanslarda da cihazda da bunun ne için olduğunu bilmeniz yeterli. Ve bunu hani bilmiyorsanız da mutlaka sorun. Çünkü bu bir bilim yani ve bunun bilimsel bir açıklaması var. So we must always understand that our thought creates our reality. That's so simple. Yani şunu bilmeliyiz, her zaman hatırlamalıyız. Düşüncelerimiz gerçekliği yaratan şeylerdir. Bu kadar basit. The more like we have in our thoughts, that means the more love we have in our thoughts, the more easy it is for us to create the things that we want. Ne kadar fazla sevgi içerirse düşünceniz o kadar hızlı gelişir, o kadar güçlü olur. So it's very important to study all the teachings of Gregory Grabovoi. Yani tüm Grabovoi öğretilerini çalışmak bu kadar aslında kolay. Because you will know how to love yourself more after that. Çünkü kendinizi aktif olarak ne kadar çok sevmeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Only when you love yourself, you know how to love the world, no? Çünkü sadece kendinizi sevdiğinizde dünyaya zarar vermemeniz gerektiğini ve iyiliğini istemeye gerektiğini bileceksiniz. So all man is born free. Herkes serbest yani özgür doğar. But we must be reasonable in our action in love. Ama aksiyonuna gelince, eyleme gelince mantıklı olmalıyız ve sevmeliyiz. So please play with the device. Anything that you want to protect yourself, your family. Yani kendinizi, ailenizi, herkesi korumak için lütfen cihazla kurcalayın, oynayın. Yani linkleri mutlaka çalışın. For some diseases, it's better not to receive the diagnosis, and you can protect definitely from cancer using the device. Bazı hastalıklar hani teşhis konulmaması gerçekten hani iyi olur. O yüzden hani olmadan engellemeyi başarabilirsiniz. Kanser gibi. Yeah, because it's very difficult diagnosis. Because I was once diagnosed with cancer, now I'm okay. Yani teşhisi ve tedavisi gerçekten zor süreçler olabilir kanserin. Ben de bir kez kanser teşhisi yaşadım. So I know how people feel. Yani insanların kanser olunca ne hissettiklerini gayet iyi biliyorum. So it's very important for you to, just use it. There's a lot of benefits and no side effects. Herhangi bir yan etkisi yok, hiçbir zararı yok. Sadece kullanın diyor. Yeah. So I care a lot about Turkey and the Turkish people. Therefore, this seminar. Benim için hem Türkiye hem de Türk insanları gerçekten çok önemli. O yüzden bu webinarı vermek istedim. Because I understand you all have a lot of stress and a lot of things that you need to manage. Çünkü biliyorum ki çok fazla stresiniz var, çok fazla şeyle uğraşmak zorundasınız. It's a beautiful society, but also not the easiest. Çok güzel bir toplum ama en kolay toplum değil maalesef. So it's important to have some help with the devices. Yeah? O yüzden hani cihazla beraber yardım sağlamak gerçekten önemli. There are some questions if you don't mind. Okay.
So, for example, when you work on the device, how long it takes to get a result? Because it's based on consciousness, now it's actually much faster. There's no prescribed time frame. Mm-hmm. It depends on the severity of the problem also. Aslında şimdi Firdevs Hanım'ın sorusu ne kadar süre sonra etki sağlar diye. Bu tamamen bilince bağlı diyor ama şu an daha da hızlandı diyor sonuç almak. Tabii ki bu ne için çalıştığınıza da bağlı, onun ciddiyetine, önemine de bağlı diyor. But to use the device is faster than not to use it. Ama cihazla çalışmak mutlaka ki hiçbir şeyle çalışmaktan daha hızlı, emin ol. For example, for flu, maybe 20 minutes is quite enough. You can feel it. Örneğin grip için sadece 20 dakika bile çalışmanız yeterli olabilir. But if you want to look from 60 years old to 25, then a little bit of time. Fakat 60 yaşındayken 25 gibi gözükmek istiyorsanız birazcık zaman olabilir. So it's better to start young, right? O yüzden gençken başlamaya dikkat edin. And the second one is about Fatma Hanım. She says that can I put a goal for my kid and can I look at the device for her? Your kid, yes, for your child, you can actually, for her to do well in school, for her to have good friends, for her to be loving, for her to have a good personality, you can use device number 5. Yeah, what about the animals? So she's asking for the cat. Oh, animals, cats. Oh, I thought children, cat. Yes, device number 5. Cihazla hani kedisi için sormuş. Evet, kediniz için de ilk başta yanlış anladı. Çocuklar için, dolayısıyla çocuklarınız için de hani onların okulları, geleceği için de çalışabilirsiniz. Kedileriniz için de çalışabilirsiniz. And the next one, is it possible if I just open the device and not focus on in a room? Is that okay? It's better to focus on it, but if you don't focus on it, there's also some vibration that goes on. Yani tabii ki diyor cihaza odaklanmak tabii ki daha faydalı. Ama düşük de olsa bir titreşimi, vibrasyonu olacaktır. Aynı ortamda tuttuğunuzda da cihazı açık olarak. But for online devices, it's best to focus on it. But if you have a physical device, then you don't have to focus on it. Online cihazlarda yani bu linkle ulaştığınız cihazlarda odaklanmak her zaman daha iyidir ama fiziksel bir cihazınız varsa her zaman odaklı kalmanıza gerek yok. Sadece oda içerisinde de kullanabilirsiniz diyor. And next one is about COVID-19. So someone is asking that is it okay if I just open the video for COVID-19 and would it be beneficial for everyone in the room? Yes, it will be. But first, I would recommend you to concentrate on it, then only leave it. Arya Duru'nun sorusu için cevabı şu şekilde. Öncelikle bir kez odaklanın diyor COVID-19 için olan videoya o ortamda ve daha sonra açık bırakmanız o ortamdaki herkes için etki eder. So is that it's based on your concentration, right? It's actually concentration on the device, right? So that's the thing. Bu aslında hani sizin düşüncenizin cihazla beraber güçlenmesi demek. Yani cihaz tek başına bir şey yapmıyor. Dolayısıyla konsantre olmanız bu nedenle önemli en başında. And the next one, Yasemin is thanking for all the information. So is it okay because she understands that she is just turning off her own consciousness and she is just keeping alive the vibration. That means everything is possible. So the device is like a conscious thinking power. Is that right? So basically without the device, just thinking about any teachings of Guru Grabavoy works. But with the device, the realization is more, that means that the concentration is much stronger. Şöyle Yasemin Hanım sizin sorunuz. Aslında diyor cihaza bakmadan da sadece Grabavoy'un öğretilerini düşünmeniz ve çalışmanız şeklinde de
Bunların hepsini yapabilirsiniz ama cihazın size katacağı şey şu, yani sizin bilincinizi aslında şey yapmıyor, devreden çıkarmıyor zihni. Siz sadece o düşünceyi güçlendirip bunun gerçekleşmesini hızlandırıyorsunuz. So the best thing is for you to try for yourself. Without and with device, you do some exercises and you see the time of realization. Or, for example, if you have a cold, you don't use the device, and you have cold, you use a device. It's just like an experiment, no? Hı hı. Yani hem cihazı kullanarak hem cihazı kullanmadan da deneyebilirsiniz. Bunları siz de fark edebilirsiniz. But because this device is free of charge, there's no need to limit it, and you can, because internet is everywhere, you can actually have access to it, right? Hı hı. Her yerde internet olduğu için ve maliyetsiz olduğu için tabii ki cihazla çalışmanız daha kolay, daha etkili. O yüzden bunu mutlaka hani bu fırsatı kullanın diyor. And the next one is just not a question, but it's just confirming. So, is it correct that if we have the device open, it will be effective within the 25 meters radius? So, is that correct? 25 meters. I don't think it's so wide. 25 meters. I need to check. Bu 25 metre ile ilgili kontrol etmem gerekiyor. Bu kadar geniş bir alan olmayabilir diyor. Onu tekrar kontrol edecek. Eminim hani o soruyu soran Concentrating on it, I believe concentrating on it, if I'm not mistaken, it's 25 meters. If you don't concentrate on it, I don't know about that. Cihaza konsantre olursanız evet 25 metre için yararlı olacaktır ama konsantre olmadan sadece açık bırakırsanız hani bu kadar olmayabilir diyor. So the reason why is because the device is active because you are creating that thought form, right? Cihaz o arada aktif çünkü sizin hani zihniniz, düşünceniz aktif olduğu için cihaz aktif. So you must understand you are the operator, no? Yani kendinizin bu işi yapan operatör olduğunuzu hani bilmeniz gerekiyor. The device is actually training you so that you don't need the device in the future. İleride cihaza ihtiyacınız olmadığını anlayacaksınız yani çünkü zihniniz hani bu cihaz gibi çalışacak. Because when you attain true consciousness, then you don't need the device. Çünkü doğru bilince vardığınızda cihaza ihtiyacınız kalmayacak. That's why the device is actually for us to train at least 4 years. The contract is for 4 years on our one that we buy. Bu yüzden cihazla ilgili kontratlarımız 4 seneliktir hani daha fazlasına ihtiyacınız olmayabilir. So usually what I do is that when I'm in outside, I will concentrate on the device and it will reach people around me. Yani siz bu konsantre olduğunuzda çevrenizdeki herkes için de yararlı olacak, faydalı olacaktır. Coffee shop, market, sometimes in the bus, in the MRT, something like that. Yani bir otobüsteyseniz, bir kahve dükkanındaysanız, çalıştığınız her yerde herkes için faydalı olacaktır. Because when you concentrate the device, your development of your consciousness develops. Siz cihazla çalışmaya başladığınızda sizin bilinciniz de hani bununla beraber gelişmeye ve büyümeye başlar. So you develop controlling clairvoyance. Ve duru görü kontrolü geliştirirsiniz. So that's the main reason why you should concentrate on the device. Bu cihazı neden kullanmanız gerektiğinin ana nedenidir aslında. Duru görü geliştirmek, kontrol edebilmek. So that you were confident that your life will always be good. Yeah. Ve hani kendinize güveneceksiniz çünkü hayatınız tamamen iyi, güzel olacak. You will reach the stage where you have no worry like me. I don't have worry. Yani öyle bir duruma varacaksınız ki hiçbir şekilde endişeniz olmayacak. Örneğin benim diyor hiçbir endişem yok şu an. It's very interesting. It's a state of mind. Bu çok ilginç bir düşünce boyutudur diyor. But it's only possible with very intense concentration. Not everybody have 24 hours to work on themselves. Yani herkes 24 saat çalışmak zorunda değil tabii ki. So the device accelerates your development. Cihaz ivme kazandırır sizin bu gelişiminize. So you understand why it's important to concentrate on the device? Yani neden konsantre olmanız gerektiğini anlıyorsunuz. But I will find out about the non-concentrating how much. I know that without concentrating,
device here is 3 meters. Hı hı. Ama tekrar kontrol edeceğim dediğim gibi bildiğim kadarıyla hani konsantre olmadan cihazımın yanım arkasındaki gösterdiği cihazın 3 metreye kadar hani etkili olduğunu biliyorum ama dedi tekrar kontrol edip döneceğim size. Okay. One of the question is because there are so many people in Turkey who are lost their jobs because of COVID-19. So is it possible if we focus on the fifth device, can we correct some of the situation? Yes, of course. You can use the number series for economic sphere. Is that the 289? Yeah, 471317. Okay. Pelin Hanım, Türkiye'de çok fazla COVID sebebiyle işini kaybedenler olduğunu söyledi. 5. cihaza odaklanarak bunun düzelmesi için çalışabiliriz dedi. Aynı zamanda finansal sayımız var 289 471 314 917. Bunu da kullanabilirsiniz. Or you can actually use the COVID device, and when you remove COVID, then everything will be back to normal. Aynı şekilde hani doğru orantıyla direkt COVID için olan cihaza odaklanarak COVID'i engellediğimizde bu durumu da ortadan kaldırmış oluruz. An example is that Singapore, now that our infection rate is very low, most of the business have bounced back. It's like pre-COVID. Although a lot of business have reinvented itself. I'm sorry, I missed. Wow, I'm reading the A lot of question. business have reinvented itself. Ee, That means that although it's bad, but things are coming back up. Yani şu an her ne kadar kötü olsa da ama durum iyiye gidiyor aslında. So we must understand that if we remove this disease, then everything will be back to normal. No? Eğer bu hastalığı ortadan kaldırırsak her şeyin iyi yönde gideceğini biliyoruz diyor. Düzelecek yani. Humans are resilient. I've seen Turkish people very resilient. I'm sure everything will be fine as long as we don't have this repeating over and over again. Because then you cannot start again. Because once you start, it comes back again. Then. Yani Türkiye'deki insanların bunun üstesinden geleceğine eminim. Çünkü hani bu döngüden çıkıldığında bir kere başlandığında iyi şeyler devamı gelecektir. So what you can do is recommend those people who have lost jobs just to use the device. It's very funny. Like there's always something that can happen that you don't expect it, and you will always be fine. Biliyorum hani diyor komik gelebilir ama diyor işini kaybetmiş bir kişiye diyor cihazla çalışmasını önerebilirsiniz diyor. Yeah, I have students who find money from nowhere. Birçok öğrencim var diyor böyle durumlarda çalışmış hani geldiği yön hani tahmin edilemeyen paralar elde etmiş, böyle zamanlarda eline geçmiş birçok öğrencim var. Or they lose a job and that they thought that they needed and get a job and even pays more and don't have to work so hard. Yeah, things like that. Yani işini kaybetmiş insanlar bununla çalışıp çok daha fazla kazandıkları işlere başlamışlardır diyor. So you can use device number 5 and feel that everything will be fine and you will be fine. 5. cihazı açarak her şeyin iyi olacağını konsantre olarak çalışabilirsiniz diyor ve her şey iyi olacak emin olun. So sometimes it's not logical why it happens, but it does happen. Çoğu zaman hani size mantıksız gelebilir bu nasıl olacak diye ama oluyor emin olun. So it doesn't cost any money, why not? Just try. Hiçbir maliyeti yok, hiçbir para ödemek zorunda değilsiniz. O zaman neden duralım ki? Çalışalım. So it's possible to do anything with your thought. Düşüncenizle her şeyi yapabilirsiniz. There are just a few quick questions and then I think that we can finish. So one of the questions is about the lights on the devices, probably just behind you. So is there any meaning if any of the lights, especially the left one, if they are more frequently turning off and on? Is there any reason? So there are 3 modes to the device. Mode number 1 is just the red light, and mode number 2 is the green one. Then when you turn off the red one and then it blinks, it's mode number 3. So there are 3 different modes of controls. So depending on which mode you're comfortable with, then you choose the mode.
Arkadaki olan cihazda da görebilirsiniz, farklı renkleri vardır. Bu renklerin aslında çalışılan farklı modlarla alakası var. Sadece kırmızı birinci modda çalışması için, yeşil de yaktığınızda ikinci modda ve kırmızıyı kapattığınız anda yanıp sönen bir yeşil ışıkla beraber üçüncü modda çalışabilirsiniz. Bunlar tamamen hedefinizle ilgili, nasıl çalışmak istiyorsanız oluyor. But the one online is always on mode 3 because you see the blinking. Ama online'da gördüğünüz cihazların hepsi üçüncü modda çalışır. Yani kırpan ışıkları mutlaka görürsünüz. So is there any relation with those lights, with your thinking? So is that always stable? It's actually just how Grigori Grabovoi configures the device. Yani online'da gördüğünüz ışıkların sizin düşüncenizde değil, tamamen Grabovoi'nin kendi dizayn şekliyle alakası var. Yeah, if you have the physical device, if you buy it, you can test mode number 1, you can test mode number 2, then 3. So, Zeynep, what is you have the device, so what do you think? Yeah, I'm using the mode 2. I like it. So, fiziksel cihazınız olduğunda hani siz modlarını kendiniz seçebilirsiniz diyor. Bendeki cihazla hani ne hissettiğimi sordu. Ben de ikinci modda çalıştığımı devamlı. Okay, birkaç soru daha alıp sonra bitirelim. Çünkü Singapur'da saat oldukça geç. Can we say the fifth device is comprehensive, so we can work any subject on that, like cancer, COVID? The fixed device, Yeah. mine. No, the fifth medical profile. You can actually use it for cancer and COVID also. But then there's a specific device for cancer and COVID, which is device number 3 is for cancer, 4 is for COVID. Beşinci profille, yani beşinci cihazla her konuyu çalışabilirsiniz Fatma Hanım. Aynen sorduğunuz gibi, yani kanseri, COVID de çalışabilirsiniz. Ama isterseniz de hani sadece o konuda üretilmiş, dizayn edilmiş cihazı da kullanabilirsiniz. But fifth device, you can be free as in what you wish to think about. Ama hani tamamen özgürsünüz, istediğiniz düşünceyle çalışabilirsiniz beşinci cihazda. Yeah, or any other disease that's not covered by the both modes. Like AIDS, if it's not AIDS, not cancer, and not COVID, then you can use device number 5. Yani oradaki yazan hastalıklar dışında herhangi bir şeyiniz varsa tabii ki çalışabilirsiniz. Beşinci cihaz hepsini kapsayacaktır. There's a comment, bir tane yorum var, onu aktarmak istiyorum. For the cancer, so one of our friends, she is working for her uncle, which is on the 4th stage cancer, and the doctors are saying that it's a miracle while, working with device. Pelin Hanım, teşekkür ederim yorum için. Sanırım herkes görebiliyor. 4. seviyedeki kanser dayısı için çalışıyor ve doktorlar da şu anda bir mucize yaşıyoruz demişler. So she using the device? Is that true? Yeah. So you know that it works, right? Yani görüyorsunuz hani çalışıyor cihaz. Because sometimes it can be also very expensive for the family to go for all the treatments. So it's better for you to work together with the medicine so that you don't have to invest so much also. And there is one question, the last one. Bu son sorumuz olsun arkadaşlar. Ayla Hanım şöyle demiş. So just to get rid of the COVID, is there any number of devices that we need to open and work? I don't understand the question. So, for example, if it's 100 people or 1,000 people to work on the device, is that enough? Or is there any specific number of the device that we need to work on? There's no specific. Obviously, the more people, the more stable the information. Yani bir sayı kısıtlaması yok bunda. Tabii ki ne kadar fazla cihaz açık olsa, ne kadar fazla insan çalışıyorsa o kadar iyi. But in Singapore, we have a very small group. I don't think it's more than 10 people. It's quite stable. Örneğin Singapur'da sanırım sadece 10 kişilik bir grubumuz var. 10 tane hani cihaz var o ülkede. Bunlarla çalışıp hani bu sonuçları 0 vaka sayısıyla çalışıyorlar şu an. But it's also dependent on the operator. That means that if you've practiced Grigori Grabovoi for a long time, then your impulse is very strong.
then you don't need as many people to get the same result. No? Ayrıca hani bu çalışan kişiye de bağlı, yani operatöre de bağlı diyor. Örneğin çalışan kişi uzun süredir bu öğretiyle çalışıyorsa onun yaratacağı impuls da daha yüksek olabilir. But of course, the wish is that everybody does it, no? Tabii ki hani dileğimiz herkesin kullanması ve yapması. Because you need to be safe and to be sure. Çünkü güvenli ve emin olmalıyız. I do it all the time for everybody. Ben her zaman herkes için örneğin çalışıyorum. Yeah, it's just a few, maybe like if you can do 5 to 10 minutes a day or throughout the day, then it's very good already. Yani günde 5-10 dakika bile çalışıyorsanız gerçekten bu bile hani çok iyi herkes için. But don't let the fear consume you. Ama korkunun sizi tüketmesine izin vermeyin. In time, everything will be fine. Zamanla her şey çok iyi olacak. To accelerate it, we just use the device. Sadece yani bunu hızlandırmak için cihaza ihtiyacımız var. Cihazla çalışalım. Because to consciousness, cancer and COVID is the same. If it can cure cancer, it can cure COVID. It can stop cancer, it can stop COVID. Aslında bilinç düzeyinde kanserde COVID de aynı. Yani kanseri yenebiliyorsanız COVID de yenebilirsiniz ya da tam tersi, ikisi de aynı yani. Because you must understand it's an algorithm, like computer. Yani bir bilgisayar gibi arkada bir algoritma olduğunu anlamışsınızdır eminim. Bir hesaplama var. So the answer is yes and no only. Yani cevap sadece evet ve hayır. So when either there's COVID or there's no COVID, that's it. Yani COVID var ya da COVID yok. Bu kadar basit. So the device will just say no, 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 no. Cihaz size sadece hayır, hayır, hayır. Yani yok, yok, yok diyecek. Because if things like SARS can disappear, why not COVID? It's not difficult. Yani SARS ortadan yok olduysa COVID de yok olacak tabii ki. Yeah, human being's body is actually very, very, very powerful. İnsanın düşüncesi, beyni gerçekten çok güçlü. So we have to train it. Onu sadece eğitmeliyiz. Yeah, then you are not afraid of anything, but not to be silly, not to challenge anything, but don't be afraid. That's it. Yani hiçbir şeyden korkmayacaksınız ama bu tabii ki diyor hani şey olmaya gerek yok yani her şeyle diyor öyle nasıl diyeyim düşüncesizce baş etmeye çalışmak gibi değil diyor. Hiçbir şeyden korkmayın ama tabii onlara da hani meydan okumayın diyor. The other day, what happened to me? Oh, I was cooking, burned my hand like this. Geçen gün yemek yaparken elimi yaktım. Concentrate 20 minutes, no scar. Everything is gone. 20 dakika sadece konsantrasyon çalıştım ve hiçbir şey kalmadı. Hiçbir iz bile yok. So means that your body can regenerate very fast using the device. Yani bu şu demek, bu cihazla çalışarak vücudunuz kendini tekrardan yenileyebilir çok hızlı bir şekilde. But don't purposely burn yourself to use the device. Ama bilerek gidip kendinizi yakmayın tabii ki. Okay. So Okay. any more questions? Başka sorunuz yoksa bitirelim. So many people are thanking to you. Thank you very much for your time. Yeah, so soon Turkey will be fine and I can fly there and eat my baklava. Böylelikle diyor her şey çok iyi olacak ve ben de Türkiye'ye uçabileceğim diyor. So I miss all my students there. Tüm öğrencilerimi çok özledim oradaki. And I hope you will continue with the teaching. Umarım öğretiye devam edeceksiniz. It's a very interesting life as a teacher of Greek government. Çok enteresan, çok ilginç bir hayat gerçekten bu öğretilerle emin olun. Okay, so thank you everyone and I wish you a happy, healthy, eternal life. I'll be working always for Turkey, for everyone to be safe. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben herkesin sağlığı ve iyi olması için hep çalışıyorum. Emin olun. Okay, good night. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok uzun sürdü sanırım 3 saate bile bakamadık ama kaydı da bir şekilde ekleyeceğiz katılamayanlar için. Yorumlarınız, sorularınız, katılımınız, zamanınız için çok teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere. Teşekkürler. Bye. Thank you, Sarah. Thank you. Bye. Bye.